Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam yemeklerinizin yanında yapabileceğiniz çok güzel mezeler hazırlayacağız. Pancarlı humus, acılı ezme, arpacık soğan mezesi, Antep usulü söğürme, haydari ve bir de sumaklı soğan yapacağız. Hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Aralarından beğendiklerinizi siz de deneyebilirsiniz. Bu arada videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak fırında sebze közlüyorum. 3 tane patlıcan, bostan patlıcanı kullandım. Patlıcanları bıçakla yarıyorum. Çok büyük oldukları için daha rahat pişsinler diye. 2-3 tane kırmızı biber. Bir de arpacık soğan közlüyorum. 200 derece fırında közleyeceğim. Bunları iki farklı mezede kullanacağım. Sebzeler közlendi. Patlıcan ve biberlerin kabuklarını soyacağım. Şimdi ilk olarak arpacık soğan mezesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi soğanın iç kısımlarını elimle hafifçe bastırarak dışarı çıkartıyorum. Zaten hemen çıkıyor. Ben dış kısımlarını kullanmadım. İstiyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine biraz zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum. Hepsi bu kadar. Çok kolay ama gerçekten çok lezzetli bir meze. Eğer soğan seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. İkinci tarifimiz Antep usulü söğürme. Bir tavanın içerisine birazcık sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra bir tane büyük soğan, 2 tane sivri biberi küçük küçük doğramıştım. Bunları ekliyorum. Yumuşayana kadar kavuracağım. 2 diş de sarımsak ekliyorum. Yumuşadıktan sonra bir tane küp küp doğradığım domatesi ekliyorum. Yine aynı şekilde domates de yumuşayana kadar kavuruyorum. Kavrulduktan sonra közlenmiş patlıcanı ekliyorum. Az önce közlemiştim. Kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük doğradım. Közlenmiş ve küçük doğranmış kırmızı biberleri de ekliyorum. Son olarak biraz tuz, pul biber ve karabiber ekleyerek bitiriyorum. Bu da yine gerçekten çok lezzetli bir meze oluyor. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi acılı ezme yapacağız. Rondonun içerisine 2 tane domates, 1 tane sivri biber, 1 tane kapya biber, 1 tane salatalık ekliyorum. Hepsini çekiyorum. İsterseniz soğan, sarımsak ve maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Bu arada malzemeleri kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Karışımı bir kabın içerisine alıyorum. Gözüme biraz sulu geldi. O yüzden süzgece aldım ve suyunu biraz süzdüm. Daha sonra üzerine yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kadar nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı sumak, biraz da nar ekşisi ekliyorum. Son olarak zeytinyağı ekledim. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Özellikle kebapların ya da et yemeklerinin yanında tercih edebileceğiniz çok lezzetli hem de çok pratik bir meze oluyor. Servis tabağına alıyorum. Tamamen düzledikten sonra biraz maydanoz ve çeri domates ekleyerek bitiriyorum. Şimdi pancarlı humus yapacağız.
Rondonun içerisine 2 su bardağı haşlanmış nohut alıyorum. Ben genellikle nohutları toptan haşlıyorum. Buzluğa kaldırıyorum. 2'şer ya da 3'er bardak olacak şekilde. Daha sonra humus yapıyorum. Böylece çok pratik olmuş oluyor. Üzerine yarım çay bardağı tahin ekledim. Çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. 2 diş sarımsak, 1 limonun suyu, tuz ve kimyon ekleyerek bütün malzemeyi rondodan çekiyorum. Şimdi kıvamına göre su ekleyeceğim. Çeyrek çay bardağı su, 1,5 çay kaşığı pancar tozu ekledim. İsterseniz pancarı çiğden rendeleyerek de koyabilirsiniz ama ben de pancar tozu olduğu için bunu tercih ettim. Rengi zaten anında pembeye döndü. Pancar tozu ile ilgili çok fazla soru alıyorum. Eğer 2 çay kaşığı kadar kullanırsanız benim gibi kesinlikle tat vermiyor. Sadece renk veriyor. O yüzden çocuklarınızın yemeklerinde de kullanabilirsiniz renklendirmek için. Kenar kısmına kaşıkla hafif oyuk yapıyorum. Ve tereyağlı, kırmızı toz biberli, cevizli karışımı buraya döküyorum. Böylece bitmiş oluyor. Hem tadı hem de görüntüsü gerçekten çok güzel. Şimdi haydari yapacağız. Benim en sevdiğim mezelerden bir tanesi. Kabımın içerisine 50 gram kadar beyaz peynir alıyorum ve eziyorum. 400 gram kadar süzme yoğurt ekliyorum. Karıştırıyorum. 60 gram tereyağını eritiyorum. 1 yemek kaşığı dolusu nane ekledim. İkisini karıştırıyorum. Tereyağını isterseniz çok hafif yakabilirsiniz bu aşamada. Daha sonra yoğurtlu karışımın üzerine naneli karışımı ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Sarımsak da ekleyebilirsiniz isterseniz. Ben eklemedim ama dediğim gibi siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Bu arada tuz da eklemiştim ama orası çıkmamış. Tabağa aldıktan sonra kaşıkla şekil veriyorum. Ortasına biraz zeytinyağı ve nane yaprağı koyarak bitiriyorum. Şimdi son olarak sumaklı soğan yapacağız. Bu zaten çok pratik, hepimizin bildiği bir tarif. 2 tane piyazlık doğranmış mor soğanı kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir küçük kase kadar maydanoz ekliyorum. Biraz sıvı yağ, nar ekşisi, tuz ve sumak ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Bu kadar pratik ve yine et yemeklerinin yanında tercih edebileceğiniz çok lezzetli bir salata. Servis tabağına alıyorum. Kenarlarına biraz limon dilimi ekleyerek bunu da bitiriyorum. Soframın bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.